Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz değerli seyirciler. Elimde bu fırsat varken yeni gelen abonelere de hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Canı gönülden teşekkür ediyorum bana destek olduğunuz için. Değerli seyirciler, bugünkü haberimiz Sıla yolundan geliyor. Evet, Bulgaristan hazineyi doldurmaya başladı. Sezon başladı. 2025 sezonu başladı. Tabii ki sırf Bulgaristan değil. Daha detaylı bu konuya hemen biraz sonra gireceğim. Müsaade ederseniz Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan bu ülkelere bu konuda dikkat etmeniz lazım. 2025 sezonu başladı. Murat Bozdoğan biliyorsunuz. Buradan yola çıktı. Ocak ayı ikisindeydi. Canlı yayın yapa gittim, geldim. Bana buradan İlker kardeşim destek oldu. Canlı yayınları, yorumları okudu. Canlı yayın yapmadığımız yerlerde videolar çekerek gittik. Değerli seyirciler, İsviçre'den çıktım. İsviçre, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, ta Kapıkule, Edirne, Bulgaristan çıkışına kadar pasaport göstermeden gittim. Neden gittim? Schengen bölgesi oldu. Tabii ki her an orada memurlar durabilir. Romanya, Bulgaristan sınırında sizden pasaport isteyebilir ama şu anda istenmiyor. Yani Almanya'dan, Hollanda'dan çıkarsanız pasaport göstermeden o güzergahtan giderseniz Bulgaristan Kapıkule'ye kadar gidersiniz. Bir Bulgaristan çıkarken pasaport göstereceksiniz. Güzergaha gelince tabii ki bunu öğrenmek istiyorsunuz. Ben kış aylarında gittiğim için bilhassa Bulgaristan'ın yolları çok tehlikeliydi, buzluydu, soğuktu, kar vardı, buz vardı, virajlı yollardı. Kışın olduğu için karanlıktı tabii ki, fazla gün uzun olmadığı için karanlığa denk geldi. Tekrar kış aylarında gider miyim? Hayır, gitmem. Yaz aylarında gider miyim? Giderim. Yani göz göre göre giderim ve geze geze giderim, o zaman olur. Yalnız ufak bir aması var. Ufak bir aması var. Schengen bölgesi olduğu için şimdi yaz sezonunda çok vatandaşlarımız bu aynı kararı alırsa çok yoğun trafik olabilir. Onun için buz nedeniyle yavaş değil, çok trafik olduğu için belki trafiğe takılma olabilir. Ona bir şey diyemem, göreceğiz. Sezon başlasın, göreceğiz. Bakalım vatandaşlarımız hangi güzergahları tercih edecek. Geçen de bir soru geldi. Değerli seyirciler, hemen habere başlayacağım. Şunu aceleden söylemek istiyorum. Soru geldi Almanya'dan. Abi ben hiç gitmedim. Hangi saatte çıkayım? Değerli seyirciler, en iyi saat akşam, tabii gece az trafik olduğu zaman, o zaman Almanya'dan çıkarsan Almanya sabah veyahut da akşam iş trafiğine takılmazsın. Ve en iyi gün pazartesiden salıya, salıdan çarşambaya geçen gece. En iyi gün o. Tabii ki hafta sonuna denk getirirseniz sezonunda, o zaman en çok trafik, en çok beklemeler o zaman oluyor. Şimdi geliyorum haberime. Haberimden sonra değerli seyirciler, size önemli bilgiler vermek istiyorum. Sonuna kadar izleyin. Bakın neler değişti, nerelerden neye bakabilirsiniz. Yol hizmetleri, efendime söyleyeyim, vinyet paraları, nereden ödeyeceksiniz, bütün bilgiler bu haberden sonra. Bulgaristan gümrüğünde Türk vatandaşın aracında 245 bin euro ele geçirildi. 9.999 euro serbest, kişi başı 18 yaşından üzeri olacak. Bundan fazla yanınızda nakit para varsa bunu beyan etmeniz lazım. Beyan ettiğiniz zaman, dikkat değerli seyirciler, banka belgesi isteniyor. Yani sen bu parayı hangi bankadan çektin? Yastık altında biriktirdim dersen başın ağrabilir. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Bulgaristan'ın Lesevo sınır kapısında bir Türk vatandaşın kullandığı tırda beyan edilmemiş 245 bin euro nakit para ele geçirildi. Bu da nedense moda olmaya başladı. Artık vatandaşlar kendi aracında değil, Türk tır şoförlerine güvenip paralarını artık onlara vermeye başladılar. Onlara bir de komisyon da veriyorlar geçirdiği için tır şoförleri. Öğrendiğime göre kulağıma şöyle geldi. %10 ile %15 bir para alıyormuş geçirdiği için.
Artık ne kadar doğru bilmiyorum. Hiçbir tır şoförünle de konuşmadım. Yalnız bana tanıdığım etrafımdan bu bilgiler geldi. Almanya'dan Türkiye'ye otoparçası taşıyan tırda yapılan aramada 245 bin euro nakit ele geçirildi. Türk vatandaşı şoför hakkında yasal işlem başlatıldı. Değerli seyirciler, tabii ki bunu Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan gümrük memurları da biliyor artık, tır şoförlerine gönderildiği için. Onlar da tabii ki daha konsantre yapıyorlar tır şoförlerine, titizli bir şekilde onları da daha fazla kontrol etmeye başladılar ve edecekler. Bulgaristan gümrük yetkililerin verdiği bilgiye göre 10 Şubat 2025 günü saat 16 civarında Türkiye'ye çıkış yapmak üzere Lesevo gümrüğüne gelen yabancı plakalı bir tır detaylı kontrole tabi tutuldu. Türk vatandaşı S.A isimli sürücü Almanya'dan Türkiye'ye oto yedek parçası taşıdığını beyan etti ve başka bildirecek bir şey olmadığını belirtti, ancak araç detaylı incelemeye alındı. Gümrük memurları aracın yolcu koltuğunun altındaki gizli bir bölmede 15 paket buldu. Paketler açıldığından içinden beyan edilmeden sınırdan geçirilmek isteyen 50, 100 ve 200 euroluk banknotların oluşan nakit paralar çıktı. Değerli seyirciler, devam etmeden tırları da röntgenden geçiriyorlar. Röntgenden geçiriyorlar. Yani oradan da çok şey görülüyor. Hele böyle banknotları demet yaptıysanız. Yapılan sayımda paketlerde toplam 245 bin euro olduğu tespit edildi. Bulgar yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde ön soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Şimdi bu röntgen konusunda bazı vatandaşlarımız diyor ki olamaz, müsaade almaları lazım bilmem ne. Bence yapıyorlar değerli seyirciler. Hem normal araçları röntgen geçiriyoruz. Hani o sarı sarı direklerin arasından geçerken araçların içine bakıyorlar. Bir her köşesini görüyorlar ve tırlarda da kamyonlarda da aynı sistem var. Yani yoksa neden görüyor ki o arabanın içinde hanımefendinin bir tarafına saklamış paraları? Yani benim düşüncem. Yorumlar açık. Sizler de tabii ki düşündüğünüzü bana yazabilirsiniz. Şimdi Sıla yoluna gidecek vatandaşlarımız, gurbetçilerimiz, hepinize şimdiden tabii ki hayırlı yolculuklar diliyorum. Bana soruluyor, Murat abi sen ne zaman gideceksin? Değerli seyirciler, ben Mart ayında izin aldım, Nisan ayında izin aldım, Mayıs ayında bir hafta izin aldım, Haziran'da izin aldım. Duruma bağlı özel yapılacak kendi ailece işlerim de var. Evde bazı işlerimiz var. Onları da yapmam lazım. Tabii ki vakit buldukça Murat Bozdoğan yollarda olacak ve size en son bilgileri Sıla yolundan da verecek. Yani Sıla yolunu unutmadık değerli seyirciler. Gelelim şimdi hazırlıklara. Ne götürebilirsiniz, ne getirebilirsiniz? Bu videonun altında da onun videosu var. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Bütün bilgiler orada. Murat Bozdoğan'ın gittiği geldiği oteller. Giderken gelirken kaldığım oteller. Son sefer Otel Şimşek Edirne'de kaldım. Süper memnun kaldım. Fiyatı çok uygun. Yemekleri süper lezzetli. Odası büyük. Evet, 3 yıldız otel, 5 yıldız otel değil. 3 yıldız otel ama 3 yıldız bir otel için beni o kadar iyi karşıladılar ki, o kadar sıcak karşıladılar ki yani tavsiye ederim. Oraya hatta ve hatta gündüz servisleri de var. Sabahleyin Edirne'ye giriş yapabilirsiniz. Duşunuzu alabilirsiniz. Bir odaya girebilirsiniz. Akşama kadar konaklayıp ona göre tabii ki bir ücret ödeyip karnınızı doyurup lokantasında dediğim gibi süper yemekleri var. Yolunuza devam edebilirsiniz. Akşam saatlerinde gelirseniz tabii ki normal gece uyursunuz. Sabahleyin kahvaltınızı yapıp yolunuza devam edersiniz. İster Avrupa'ya gelenler, ister Avrupa'dan Türkiye'ye gidip yoluna devam edenler. Çok vatandaşlarımız Edirne'ye geldikten sonra daha 700, 800, 1000 veyahut da daha fazla kilometre evine gidiyorlar. Onun için bir yerlerde konaklamaları lazım. Arabanız
güvenli bir yerde, bunu da söyleyebilirim. Kendi otelin kendi arazisinde ve tabii ki kameralar da mevcut. Değerli seyirciler, yol paraları. Unutmadan bunları da söyleyeyim. Vinyetleri nereden alabilirsiniz? Tabii ki şimdi özel şirketler çıktı, onlardan alabilirsiniz. Ama Murat Bozdağ'ın ben şahsen direkt alıyorum. Bazı web sitelerde İngilizceden Almanca'ya çevirmen lazım filan, bunlar oluyor. Hepsinde Türkçe yok. Almanca'ya çevirdiğiniz zaman Almanca olarak alabilirsiniz. Bu efendime söyleyeyim Macaristan vinyeti olsun, Avusturya vinyeti olsun, Bulgaristan vinyeti olsun. Ben direkt sitelerinden alıyorum. O sitelerin adresleri de bu videonun her videonun altında, oraya tıkladığınız zaman karşınıza çıkacak. Oradan alabilirsiniz. Aldığınız zaman tarihlere dikkat edin. Diyelim ki bugün ayın 14'ü, bu gece yola çıkacaksınız. Avusturya'dan geçeceksiniz. Almanya'da oturuyorsunuz. Hesaplayın Avusturya'ya hangi saatte geçeceksiniz. Yani 14'ünde saat 11.30'da geçecekseniz 14'ü içinde almanız lazım. 15 Şubat için alırsanız beklemeniz lazım. Saat 12'ye geçmesi lazım. Yoksa kamera sistemleri size 5 dakika için, artık cezasını bilmiyorum, 40 euro, 80 euro, 120 euro, bilmiyorum cezası ne kadar, ceza gönderirler ve mecbursunuz ödemeye. Yoksa Avusturya'da durdururlarsa başınız ağrabilir. Bütün bilgiler videoların altında, adresleri var, otellerin adresleri var, telefon numaraları var, mevcut olanlar, vinyetler nereden alınacak, neyi götürebilirsiniz, onun videosu var değerli seyirciler. Herhangi bir şey unutulduysa yorumlar açık, Murat Bozdoğan'a tabii ki sorabilirsiniz. Şimdi biraz video uzadı ama konuşulacak, söylenecek çok şey vardı, onun için kusuruma bakmayın. Hepinize hayırlı uğurlu bir gün diliyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.